Merhaba arkadaşlar, ben Murat Recep Kırgıl. Bugün Japonya Dil Okulu'yla gelen arkadaşları burada ne gibi zorluklar bekliyor ondan bahsedeceğim size. Şimdi öncelikle Japonca dili gerçekten sanıldığı kadar kolay değil. Baya bir zor. Çünkü öncelikle bir tane alfabe öğrenmiyorsun burada. Tam 3 tane alfabe öğreniyorsun. Hiragana, katakana, kanji alfabelerini az çok bilirsiniz. Şekilli şüküllü yazılar var. Öyle bizim gibi romancı Latin alfabesi yok. Burada 2 çizgi çekiyorsun. A diyor. 3 çizgi çekiyorsun. B diyor burada mesela. Dil okulunda hoca size Japonca anlatıyor. İngilizce anlatmıyor. İngilizce burada geçerli değil. Japoncayı dinleyerekten öğreniyorsun. Yani mecbur kalıyorsun öğrenmeye. Ayrıyeten günlük hayatta konuşulan Japonca ile okulda öğrendiğin Japonca çok farklı. Gidersin 5-6 ay boyunca okuldan çıkmazsın, tam dersleri çalışırsın, sokağa bir çıkarsın. Bu adam ne diyor dersin yani. O yüzden Japoncayı Japonya'da öğrenmek en mantıklısı. Şöyle bir 3-4 ay, 4-5 ay boyunca bir afallayacaksın ilk geldiğinde zaten dil konusunda. Benim öğrendiğim bu. Bunların söylediği bu diyerekten. Japonya'da para konusu sıkıntı. Sanıldığı kadar ucuz bir ülke değil. Burada çalışmazsan hep cepten gidiyor. Yani hem okula gideceksin, hem vize ile uğraşacaksın, hem konaklama. Ayrıyeten bir de yaşam masrafın var senin. Bunların hepsini bir araya kattığın zaman baya bir giderin olmuş oluyor. Masrafın olmuş oluyor. Zaten ilk aylarda iş bulamazsın. Çünkü Japoncan yok. N4 seviyesine, N3 seviyesine geldikten sonra sen bir iş bulabilirsin. O bulduğun işte zaten 28 saat. Haftalık 28 saat çalışma hakkın oluyor. Yani Japonya'ya geldiğinde parasız gelme. Yaklaşık seni bir 6-7 ay boyunca idare edecek paran olsun kesinlikle. Çünkü ilk birkaç ay dediğim gibi iş bulamayacaksın. İş bulduktan sonra da zaten 28 saat çalışma hakkın olacak. Bu da belli bir para kazanman anlamına geliyor. Ayrıca iş bulmakta kolay değil Japonya'da. Japoncan yoksa işte yok. Anca geldiğinde franchisers zincirlerinde çalışabilirsin. İşte Burger King'dir, markettir, KFC'dir. Buralarda anca iş bulabilirsin. Japoncayı öğrendikten sonra. Zaten düşündüğün gibi de iş olmayacak ilk bulduğun iş. Tamamen sana bu işi yap diyecekler. Senin hayalinle yaptığın iş tamamen farklı olacak yani. Japonya'ya gelirim, şu işi yaparım, böyle geçinirim, okula giderim, şunu yaparım, bunu yaparım olayı yok. Burası seni yönlendiriyor. Sen kendini yönlendirmiyorsun burada. Japonya çok düzenli bir memleket. Aşırı kuralcı. Bütün her şeye uyman gerekecek. Bütün düzene ayak uydurman gerekecek. Bunları yapmazsan ya da bunları görürsen zaten ilk başta bu ne lan diyebilirsin kendi kendine. Bu şekilde mi yaşanır? Bu şekilde yaşanıyor muymuş? Titizsen tabii ki bunları demezsin. Burada kimse kimseye karışmaz. Herkes kendi bacağından asılır. Dostluk kurman çok zor. Japonlarla arkadaş olman zor. Ben 3 yıldan beri Japonya'dayım. Bir tane Japon arkadaşım yok mesela. Ki sadece benim için geçerli değil. Bütün Türk arkadaşlarım için geçerli bu. Yani kursan da zaten Japonlarla dostluk Türk muhabbetini aratır. Yani bir Türk'le nasıl konuşursun o şekilde Japon'la konuşamıyorsun. Bunlarda pek bir espri anlayışı ya da bizim mesela Türkiye'de küfür ederekten espri atıyorsun. Bunlarda öyle bir şey yok. Ne söylüyorsan o gidiyor karşıya. Bir mecaz anlamdır ya da bir kelimeye anlam yükleme olayı yok. Yani ilk geldiğin sıralar baya yalnız olacaksın. Türk arkadaşı edinmen bu durumda önemli. Konuşabilecek birisinin olması için. Okula geldin. Geldikten sonra mesela 10 bin lira veririm. Bir ev kiralarım. Okula yakın bir yerden. Unut bunu. Öyle bir şey yok. Burada ev bulmak, konaklama alanı bulmak çok sıkıntı. Yani eve girecekken 2 aylık depozitosunu veriyorsun. Anahtar parası veriyorsun. Yabancısın, kefil bulman gerekiyor. Japon. Ya da Türklerden işte vizesi olan bir kişinin kefil olması gerekiyor. Eğer okulun verdiği bir konaklama yeri yoksa baya sıkıntıya gireceksin. Ayrıyeten öyle evler Türkiye'deki gibi büyük değil. Buradaki evler çok küçük. 7 metrekare içerisinde, 10 metrekare içerisinde yaşamını sürdüreceksin. Burada kurallar çok net. Çöplerin belli günlerde atılıyor. Atılan çöpleri ayırıyorsun. Camdır, plastiktir, kartondur. Bunları da ayrı günlerde atıyorsun. Ayrı poşetlerde atıyorsun. Bunlara alışman gerekiyor. Saatlerini kaçırırsan evde birikir. Günlerini kaçırırsan evde birikir. Burada gürültü saygısızlık anlamına geliyor. Herkes sessiz bir şekilde gününü geçiriyor. Öyle sokağa çıkıp da telefon alıp bağıra kimseyle konuşamazsın. Ya da sokakta yürürken arkadaşınla böyle bağıra konuşamazsın. Yani tabii ki cadde merkezli yerlerde sohbetin muhabbetin olur. Ama böyle semtlerde, ilçelerde diyeyim ben size. Oralarda kesinlikle bu şekilde keyfe keder davranamazsın. Yani burada ev benimdir olayı işlemez. En ufak bir gürültünde alt komşunu, yan komşunu rahatsız ettiğinde 10 dakika sonra, yarım saat sonra polis kapına gelir. Haberin olsun. Japonya'da dil okulu kurs gibi değildir kesinlikle. Burada devamsızlık affedilmez. Yani bir gün yaptın diyelim. İkincisi güne direktmen sana uyarı gelir. Ya da ilk günden de gelebilir uyarı. Çünkü burada okullar disiplin üzerine ilerliyor. Okula gitmezsen belli bir süre arkasından olan vizen de iptal olur. Seni ülkene geri gönderirler. Sınavlar ciddi
ciddiye alınır. Çalışman gerekir. Başarılı olman gerekir. Başarısızsan zaten tekrardan sana yol görükür. Yani okula sadece vize için geldiğin anlaşılırsa yine yol görükür. Burada psikolojini üst seviyede tutman gerekir. Yani psikolojini düşürdüğün an bunalıma girersin Japonya gibi bir yerde. Sıkıntı yaşarsın. Yalnızlık, aile özlemi, memleket özlemi. Yani en sonunda dersin yani ben ne yapıyorum burada? Ne için geldim? Niye geldim ben buralara? Dersin yani. Çünkü psikolojini kesinlikle düşürmemen lazım. Sürekli yukarıda tutman gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim. Bu zorlukları aşan kişi için Japonya disiplin kazandırır. Ufkunu açar. Hayat seviyeni yükseltir. Uzun vadede sana çok şey öğretir. Ben Murat Recep Kırgıl. Tüm sosyal platformlardan ismim Murat Recep Kırgıl olarak geçiyor. Soruların olursa yorumlarda bekliyorum. Yorumlara yazmazsan diğer sosyal platformlardan benim ismimi yazaraktan bulabilirsin. Oradan mesaj atabilirsin bana. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.